Selam millet. Evet, yeni bir yayınla karşınızdayım. Arayı çok uzatmadan bugün Scipio elde etmeye çalışacağız. Siz toplanana kadar ben de hemen ayarları yapayım. Hemen hızlıca yapayım zaten ancak gelirsiniz. Yayınla karşınızdayım. Hızlıca halledeyim. Şansa ihtiyacımız olacak bugün tabii ki. En önemli şey şans. Eski günlerdeki gibi çark yapacağız. Emre hoş geldin. Aleykümselam. Ben ayarlamaları yaparken hatta şöyle şey de yapayım da aşağıda görünsün. Sohbeti de şöyle yapayım. 3 kişi gelmiş bu arada. Hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Destekleriniz kıymetli. Hemen ayarlamaları yapıp çarka geçeceğim. Ha, tabii fili falan da anlatmam lazım. Merak edenler vardır mutlaka. Çünkü biliyorsunuz bir önceki videoda bahsettim. Ölüm grubundayız Görkemli'de. Bu gruptan bir şekilde kaçıncı çıkacağız? Merakla bekliyorum. Hatta bir önceki videoda söylemiştim. İzlemeyenler varsa şu an yenileyim. İlk dördü doğru tahmin edenlere 499 doruk dedim. İlk dördü doğru bileceksiniz ama tam sırasıyla. Öyle bir tane bilmek, iki tane olmaz. Ona göre. Hatta vallahi Emre bizi ayırmadı. Berk hoş geldin. Şöyle biraz şeydekileri de büyüteyim yazı tipleri. Sol aşağıda sohbet çıkarken biraz daha büyük çıksın. Bir ekran gel git olacak korkmayın. Ayarlamaları yapıp hemen geçeceğim. Evet. Çok kısa bitiyor. Ya bizim Görkem aşırı zor. 40'la da 10 kapışmıştı. Stesseler Karate'nin üçüncü mü dördüncü hesabını mı ne sıfırlamaya kalkmış. Çalışmışlar. Olaylar olaylar yani anlayacağınız işin gerçeği. Bu arada etkinlik geldi. Hadi ondan da doğru bahsedelim yani bahsetmezsek olmaz. Şöyle yorumlar alıyorum çünkü ben. Görünen gücüne göre birliklerin güçlü, gerçekten sağlammış birliklerin falan diyenler oldu. Yani burada çok güzel
kişilerle tanıştım bu arada. Beşinci Krallık'ta çok fazla Türk varmış arkadaşlar. Onu gördüm. Bu beni mutlu etti. Çok da güzel yorumlar geldi. Onun sebebi doğru zamanda doğru yatırım arkadaşlar. Festival varken, yükleme kazancı varken yüklediğinizde hediye kazanıyorsunuz sonuçta. Bu tarz zamanlarda yapmanız daha doğru olur. Bonusları da kapmış oluyorsunuz. Mesela Midas'ta çark var şu anda. Çarkı da kaçırmayın. Alım yapmak için açıklamada link var. Pazar oyundan tıklayarak linkime tıklayıp kaydolun. Kaydolduysanız zaten uygun fiyatlardan alışverişinizi yapabilirsiniz. Linke tıklayıp kaydolmayı unutmayın. Şimdi file baktığımızda kazandık 5. krallıkla. Yaklaşık 1 milyar puan farkı var. Gördüğünüz gibi. Güzel geçti. Hareketliydi. Öyle çok aşırı sıfırlamalar vesaire çok fazla olmadı. Ee, Puan tablosu da bu şekilde. Bir yandan yorumları da okuyayım. Yok yok Emre bizle eşleşmeyin ya. Bizle eşleşmeyin. Berk saat kaçta benim Lejyon da yarın? Ama dur bakayım Lejyon'uma bakayım şu an çok merak ettim. Sıralamayı falan geçtim. Yani eşleşmeyelim ya. Gerçi siteste falan yoksa sıkıntı yok. Nerede ya Lejyon? O kadar çok şey var ki. Harika yarışması Lejyon. 9'daymış bizimki. Cihat Lejyonu'yleymiş. Bak yine Türkler var. Cihat Lejyonu'ndan katılan var mı aramıza? 25 kişi bizde aynı güçte neredeyse. Demek ki burada bir balina falan var. Çünkü bizim lejyonun en güçlüsü benim diye hatırlıyorum. Evet. Yani karşı tarafta Kraken ya da balina çıkma ihtimali var. 25 kişi olmalarına rağmen güçler neredeyse eşit. Sadece 90 milyon fark var. Sıkıntı. Ne çıkacak bilmiyorum. Dur bakayım bizim lejyonlardan bugün Tigers'ımızın maçı var. Tigers'a buradan başarılar diliyorum. Almadan dönmeyin. Tigers. Sevgili Tigers. Almadan dönmeyin. Bak 30'da 30 katılım istiyoruz Tigers. Şöyle oyun sesini de arkadan vereyim birazcık. Üçüncü hesapta aynen Emre ya. Üçüncüydü. Açmışsınız ama galiba sizin taraf biraz daha zararlı çıkmış bu işten. Zaten belki sizin kazanmanızı bekliyorduk yani hani şaşırtıcı bir sonuç değil. Enes hoş geldin. Paşa hoş geldin. Ramses için düşünüyorum ama ayrı bir kılıç kompu yapabilirim. Doyz. Senin Lejyon'da mı bugün? 26 ile kim? Berk'ti galiba ama sen değilsin evet. Senin Lejyon acaba hangi krallıkla kapışacak? Muhammed hoş geldin. Sağ olasın. Çevik hoş geldin. Oktay abim hoş geldin. Muhammed Kral da burada aramızda. İyiyim sağ ol Çevik sen nasılsın? Ergün hoş geldin. Ercan hoş geldin.
Emre ne diyorsun bu konuya? Açtığınız ralliden karate tarafını açtığınız rallide siz zararlı çıkmışsınız biraz. Çok kayıp verdiniz mi? Ben onu merak ediyorum. 10 ile. O zaman Oktay abilerle denk geleceksin sen. 40'la 10 eşleşti demek ki yine. Lejyon açısından. O senin lejyonunda. Vallahi abi Emre de ondan bahsediyordu. Bugün Stesseler'in lejyonuyla karşılaşacakmışsınız. Vallahi 40'la denk gelmeyelim de Berk'le de Emre'yle de ancak burada denk gelelim. Onun dışında Emrecimle de Berk'le de denk gelmek istemiyorum. Oyunda denk gelmeyelim. Yeter ya. İki Görkem önce zaten hem fil hem KVK falan hem işte lejyonlar nefes alamadık. Gerçekten nefes alamadık. Oktay abi 10. Krallık'taki Oktay. Evet, o hesap. Bu arada Oktay abi Berk'le de Emre de 40'taki oyuncular. Stesse'nin lejyonunda hatta Emre şu an bugün rakip olarak karşına çıkacak hesaplardan bir tanesi. Videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Destekleriniz kıymetli. Hatta şöyle hedef de başlatayım ben. Destek olmak isteyen olursa diye. Bak hiç unuttuk, başlatmadık. Hedefimizi başlattım. Paşa vallahi 40 gelirse kalkan basacağız. Yapacak bir şey yok yani. Gerçekçi olalım. Hani ego ya da şey değil. Adamlar sıfırlıyor. Sıkıntı. Yakaladıkları an sorun yaratıyorlar. Şimdi bizim filimiz 5'leydi. Çok kısa bekletiyorum kapıyı. Tatlım geldi. Geliyorum. Tatlısız olmaz arkadaşlar. Çark çevireceğiz bugün. Şansınıza da ihtiyacım var. Bu gelen çark hepsi bir arada olduğu için çok kötü yorumlar geldi. Deneyeceğiz bugün. Birlikte deneyeceğiz. Yapma be. Güme mi gitti adaş? Yapacak bir şey yok savaşta ve aşkta her şey mübahmış.
Burada Oktay abiye katılıyorum. Savaş zamanı pek aşırı bir seçim olmuyor. Tam şey yapamıyorsun. Bir de puan farkıydı. Kapatmakta herkesin hedefi var. Mecbur. Ama keyifli bir mücadele olduğuna eminim. Emre de zaten aynı fikirde. Bu arada ben de aynı fikirdeyim. Kalkan basmayan sıfırlansın yani. Emekleri kaybettiriyor sonuçta. Oktay abim desteğin için çok teşekkürler. Günün ilk desteği senden geldi. Mutlu etti beni. Bizim tarafa döndüğümde Beşli güzel bir savaş oldu. Böyle hakarettir, küfürdür vesaire hiçbir şey geçmedi. Keyifli de bir savaştı. Kazandık. Karşı taraf da çok güzel savaştı bu arada. Çok güzel de insanlar tanıdım. Mesela bu arkadaş Türkmüş. Hatta gizli izleyiciymiş. Bir gün selam verirsen alırız selamını da. Oyundan konuştuk bu arada. Kendini tanıttı da. Yayından bahsediyorum. Yayınlarda arka plandaymış daha çok. Ama izliyormuş. Çok mutlu etti beni. Kalesi de çok güçlü bu arada. Birlikleri de çok sağlam. Hatta bizim Görkem'de şu an şöyle bir baktığımızda genel tabloya filden sonra biz üçüncülüğe çıktık. 40 birinciliğe yükseldi. 9 ikinciliğe düştü. Buradan 5 gitti. 5 vardı aynen. 5 düştü. 9 birinciliği kaybetti. İlk üçe biz girdik. 2 beşinciliğe çıktı. 16'lıkta 34 yerini koruyor. 130'da yerini koruyor. Çok çekişmeli bir görkem olacak. Yani gerçekten bütün babaları toplamışlar. Yani burada yok bu görkem grubunda. Yani büyük mevzular dönecek ve bence birçok insanın da takip etmek isteyeceği çok güzel KVK savaşları, çöl savaşları gerçekleşecek. Tabii benim esas merak ettiğim KVK okey. Hani birebir savaşlar da. Çölde nasıl bir dörtlü denk gelecek ben onu çok merak ediyorum. Genelde birinci ile ikinciyi aynı şey atmıyorlar. O yüzden çöl zamanına kadar ilk iki kimse aynı gruba düşmeyecektir diye düşünüyorum. Ama tabii ki yeni bir sezon, yeni şeyler geldi. Arka planda nasıl olur bilmiyorum ama genelde 1 ile 2 çölde aynı grupta olmuyor. Ben çok merak ediyorum. Oktay abim çok teşekkürler. Videoyu beğenip destek olursanız gerçekten sevinirim. İnanın hani ekstradan vakit ayırıp her seferinde sizlerle buluşmaya çalışıyorum. Video atmaya çalışıyorum ve durumları paylaşmaya çalışıyorum. Daha da önemlisi oyunla bağlantınızı kopartmamaya çalışıyorum. Çünkü biliyorum zaman zaman güncellemeler can sıkıyor. Ama şunu unutmayın, hepimiz bu oyuna zaten eğlenmek için, kafa dağıtmak için, bir amaç için başladık. Bunu sürdürmeye çalışıyorum ben de. Yoksa tabii ki de hani bazı güncellemeler can sıkacak, bazı konular canımızı sıkacak. Ama birlikte üstesinden gelebiliriz. Neşemizi kaybetmeden yolumuza devam edelim. Mert hoş geldin. Kenan çok teşekkürler. Tigers'a valla cumartesileri bana uymuyor. Cumartesileri normalde akşamları dışarı çıkıyorum diye ben hep pazar akşamı sakin kafayla yapıyorum. Ondan kaynaklı. Yoksa evet Tigers güçlü. Tigers en iyi bizim birliğimiz, lejyonumuz. Ben de pazar akşamları 19 UTC standart stabil şekilde ilerliyorum. Muhammed abimiz nerede ya? Muhammed abimiz selam verdi gitti. Zekvi iyi bir arkadaş kesinlikle. Ee, Çok kibar, efendi biri. Ben çok memnun oldum. Keşke daha erken tanışsaymışım dedim. Aynı şekilde Ünal diye bir arkadaş var. 5'te. O da çok iyi bir arkadaştı. Şöyle kalelerini göstereyim. Çok özel sohbete girmek istemediğim için de şey yapmadım. Oradan hani sohbetleri de açmak istemiyorum çok. Sıralamada da tam oturmadı. Bakalım kimler gelmiş.
Lord Albus gelmiş 34'ten. Kale ile ilgilenen arkadaşlar varsa bu Lord Albus'la iletişime geçebilir. Hadi reklam da yapayım. Alıcı varsa kale güzel, güçlü bir kale. Bilginiz olsun. İlk 5 4'ü 26'dan şu anda yani bizden. J-Dub var 34'ten güçlü bir arkadaş bu da. Kraken. Bayağı sağlam birlikleri bu arada. 200 milyon ama yani 300 milyonluk kale gibi çok sağlam birlikleri var. 40'tan bir kişi gelmiş. Hiç duymadım. Ama tabii ki hala tam oturmuş değil. Bir KVK'dan sonra ve tabii ki etkinliklerden sonra şimdi harikada toplanacak puanlar da buraya etki edecek. Liste biraz değişecektir. Daha tam oturmadı. Farkındaysanız zaten bizim Kraken'den başka Kraken yok listede. Bir de J-Dub var. Onun dışında bakalım. Aras Paşa varmış 130'da. Türk bir arkadaş. Selamlar buradan. 5, 40, 5, 5 gidiyor. 34 var. Beşler çok fazla. Ya Zek arkadaşımızın kalesi. Birlikleri de çok sağlam. Şuradan gösterebilirim bakın size. Hatırladım. VS attığım için silinmediyse mesaj. Burada tabii yedi beni. Güç olarak da benden çok fazla önde. Mızrağa mızrak attık mesela. Bu arada ben de güçlendirdim. Şeyden sonra birazcık bastım. Yani süs eşyaları falan yüksek. Birlikleri güçlü. Zaten teçhizatta görüyorsunuz. 4 yıldız kahramanlar 145. Bu da ne demek? Tavernayı da 31 seviye basmış. Ben de tavernayı bastım. 140 yaptım bu arada. Sonrasında. Birlikleri güzel Zek'in. Güçlü. Bu arada bunu geçen videoda konuşmuştuk. Çok soru geliyor. Lubu'nun ideal dizilimi ortada Timurlu hali şu an. Lubu önde, Zhao 3. komutan olarak sonda kullanımı en ideali çıkmıştı. Zaten Serkan da anlatmıştı, bahsetmişti ama ortada Atilla değil Timur olacak. Bilginiz olsun. Atilla da olunca kötü değil ama şu an Timur'la daha nasıl diyeyim standart bir hasarda gidebiliyor yüksek bir hasarda. Atilla'da örnek veriyorum 1K vuruyorsa geliyor 700K da vurabiliyor. Yani değişkenlik var. Tutarlılık yok. Timur'da hem yüksek hem tutarlı. Atilla'da Timur'da vurduğu hasarın daha üstünü vurabiliyor ama tutarlılık yok. Her zaman onu vurmuyor. Üner'i de göstereyim. Üner arkadaşımız da Arthur'lu bir arkadaş. Gördüğünüz gibi. Onun da birlikler sağlamdı. Açamadım hesabı. Buradan şöyle yok tıklatmıyor. Başka rapordan. Bu Far Right da duvar gibi bir adam. Vuruyorum vuruyorum geri bana sekiyor. Yani sıkıntı. Güçlü. Çok güçlü. Üner'in açmayı unuttum ya. Beyin durdu. Tatlı yemem lazım. Üner'de 160-170 milyon güçte kalesi diye hatırlıyorum. Ya da galiba o kadardı yanlış hatırlamıyorsam. Muhammed hoş geldin. Krallık 2'ye selamlar. Abi Oktay abi oradan 40'ı çıkartalım. 9, 10, 26, 2 yapalım ya. 40'la uğraşmayalım ya. 40 kimlerle takılırsa ya da şöyle yapalım. 9, 10, 2, 40 yapın. Biz arkada izleyici olarak da biz eşleşmeden oradan 40'tan bir kurtulalım ya.
40'lı yani birinci ile ikinciyi eşleştirmezler büyük ihtimal. O yüzden ya 40 ya 9 farklı yerde olacak. İnşallah 40 farklı yerde olur. 9, 10, 26, 2 şeklinde eşleşebiliriz. Oktay abiye katılıyorum bu arada. Taşlar yavaş yavaş zamanla oturur. Zaten gördüğünüz gibi hani pıt 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 anında yükseltemiyorsunuz. Ben de bugün bazı yükseltmeleri yaptım. Yeter dedim. Şuranın 80 günlük hızlandırma kullandım. Bastım valla. Biliyorsunuz bunlar eşit gidiyordu. 80 günü bastım. Sonra 31 kasabayı bastım. Sonra üniversiteyi bastım. Tabii tavernayı bastım. Tavernada şart. Daha sonrasında mecbur üniversiteyi basmak için ev basmam gerekiyordu. Evi bastım. Sonra üniversiteyi bastım. Sonra oduncu kampı bastım. Çünkü neden? Mızraklı kışlasını geliştirmek için oduncu gerekiyor. Mızraklıyı bastım. Şimdi suru basıyorum. Sonra da kasabayı 32'ye basacağım. Benim sıralama bu. Ha, sonra 32'den 33'e ne isterse ona göre tekrardan binalara bakacağız. Ama 31 bastıktan sonra sıralama taverna, ev, üniversite, oduncu, mızraklı ve sur. Arkadaşlar bendeki sıralama benim yaptığım. Soranlar vardı, bilginiz olsun. Vallahi Emre bizim son görkemde 2, 3, 4, 5 aynı yerdeydi. Ya da 2, 3, 4, 6 eşleşmiştik. Yani arka arkaya veriyor. Şey ama 1 ile 2'yi bence arka arkaya vermez. Yani aynı çöle vermez. Biri ayrı verir. 2, 3, 4'ü verebilir ama. Tigers'a başarılar. Oğuzhan hoş geldin. Farright taş gibi, kaya gibi vallahi sağlam bir hesabı var. Zaten şeyi de birinci bitirdi fili. Aynen abi harikadan sonra puan grubu değişir. Orada Krakenler sağlam puan kasınca zaten bir anda Görkem'de uçacaklar. Aa bilmiyordum. Mizente'yi ilk kez gördüm. Yüce Dağ Mansa'da neden? Ya şeyden kaynaklı aslında. Yani bu nerede villadım? Kumandan hasarı bunu şeyde versem de Musa'ya gerek duymadım ya işin gerçeği. Vlad'da daha çok iş yaptığını düşünüyorum. Hiç ayırıp da denemedim bu arada. Atıyorum bunu yaban domuzunu Vlad'a vereyim. Yüce Dağ Musa'ya vereyim gibi de denemedim ama bunun daha çok iş yaptığını düşünüyorum. Net bir cevap veremeyeceğim o yüzden. Bir teste dayanmıyor işin gerçeği. Vallahi 40 olarak hepiniz hoş geldiniz. Hep geliyorsunuz sağ olun ama oyunda denk gelmeyelim. Muhammed hepimizde durum aynı. Aslında bir yandan güzelliği de o. Hani bastırmıyor işte. Yoksa Krakenler alıp başına gider ki şöyle de göstereyim. Bitiyor yani. Sınırı var. Tükendi. Alamıyorum. 50 tane varmış bende de şu an. Bunu zaten açarsa geçmiş olsun herkes alır başını gider.
İlk dörtten biri kesinlikle olmayacak abi bence de. Bu arada Görkem'den bahsettim şu tablodan. İlk dört tahmininizi yorumlara bırakın arkadaşlar. Çok merak ediyorum tahminlerinizi. Doğru bilenlere de 499 doruk hediye edeceğim. Ama ilk dört tahmininizi yapın yani. Ben ne olur bilmiyorum. 5 bizi bence zamanla geçebilir. Çünkü daha fazla aktif kaleleri var. Filde aldık. Okey ama biliyorsunuz harika, şafak, genel günlük puanlar bunlar daha çok etki ediyor. Bu geçici olabilir o yüzden. Hatta 9'da 40'ı geçer büyük ihtimal. Çünkü çok aktif kalesi var. Aradaki puan farkı da çok değil ama şimdi harikadan sonra tabii ki yine bir değişecek ortalık. Hangi lejyonlar kazanacak? Neler olacak? Göreceğiz. Hatta şeyi merak ettim. Bizim lejyonlarda ben Tigers'ın eşleştiğini göremiyorum. Tabii o lejyonda olmadığım için. Tigers kimle oynuyor? O da önemli. Hangi krallıktan puan alacak ya da kaybedecek? Ki kaybetmeyeceksiniz Oğuz. Biz mesela baktığında 9. krallığa kaybetmememiz gerekiyor. Eğer kazanırsak güzel bir darbe olur. Ama kaybedersek 9 daha da yükselecek. Çok aktif bir krallık ki zaten kağıt üstünde şu an daha güçlüler aslında. Bakmayın şu farka. 4 kişi fazla var bizde kayıtlı. Aradaki fark 90 milyon. Hiçbir şey değil ve bizim Legion'un en güçlüsü benim. Benden sonra 80 milyona düşüyor direkt. Burada bir Kraken varsa işimiz iş. Şimdi çarka geçmek istiyorum ufak ufak. Kesinlikle abi bu arada sana çok net katılıyorum. En azından ben oyundan şunu beklerdim. Burada renkleri ayırmış ne güzel. Abi yap eş zamanlı iki tane. Bir tane kırmızıdan yapabilmesi. Atıyorum iki tane kırmızıdan yapama arka arkaya. Okey. Ama en azından bir kırmızı bir mor ya da bir kırmızı bir sarı ya da sarı mor yani farklı renklerden eş zamanlı iki taneyi yapmaya izin verse çok mantıklı olurdu. Onu da vermemiş. O yüzden sıkıntı. Yani ben daha tam moru bitiremeden şuradan bir 5 seviye daha alacakken kaldım. Bu bitince kırmızıya geçeceğim arkadaşlar ben. Mızrağa yöneleceğim biraz. Mızrak saldırısına. İyi de buff veriyor bu arada. %4 yüksek bir oran. Yani. Evet, ilk çarkı, ilk beşliği kimin için atayım? 30 tane çevirdim. Bunu Zhao ile ve Scipio karışık yaptım ama Zhao ağırlıklı yaptım. Zhao'yu açtım bir cepte dursun diye. Şimdi Scipio için yapacağım. Bugün 200'e kadar gideceğim. 200'ü geçmeyeceğim. Şansına güvenen, öncü olmak isteyen var mı? Bence yine de T8'e gitsinler Emre. Asker farkları çok artıyor çünkü. Örnek veriyorum T7 mor araştırmayı açsa da T8, T9 askere denk geldiğinde çok bir iş yapamayacaktır. Yani direnir ama iş yapamaz diye düşünüyorum şahsi görüşüm. Ghost dedi. O zaman ilk beşliği Ghost için çeviriyorum. Hadi bakalım. Kelek çıktı. Vallahi kelek çıktı. Vallahi Mustafa güzel demiş. Kendi çarkında 4 defa onlu açmış. 200 çevirmede. Çok iyi bu arada.
4 defa onlu. O zaman bir Mustafa için gelsin. Mustafa, Mustafa. Ne yapıyorsun Mustafa? Emre zaten şöyle 5 seviye biliyorsun artık taverna veriyor. Yani T8'e giden kişi zaten ne yapacak? Tavernadan dolayı kahramana seviye atlatacak. Şu an bende görünmüyor da. Bak 110 normal maksimum ya. 5 seviye veriyor 31'de. Sonra 33'te bir 5 daha verecek. 35'te 5 daha verecek. Yani 2 seviyede bir veriyor uzun lafın kısası. 38'de son 37'de hatta son seviyeye ulaşıyor. Sonra vermiyor. Yani mor yerine buradan da 20 seviye alıyorlar. T8'e giden. T8'e gitmek için çünkü binaları da geliştirecek. Çünkü üniversiteyi de geliştirecek. Bence de Krakenler orada fark yapacak. Ama Mustafa'dan bir tane daha, Mustafa senden bir tane daha şans alalım mı ya? Çevirelim mi? Neyse dur tam arka arkaya öldürmeyeyim şansı da. Oktay abim. İlk desteği atan Oktay abim için bir beşli atıyorum ben. Öf öf. Abim burada da destek olmaya devam ediyor ya. Vallahi bak. Abimin desteği burada da sürüyor. Gerçekten sürüyor. Ghost senin için attım. Kelek çıktı vallahi bak. Bir kafa bile alamadık. Tek kafa bile alamadım. İkinci desteğimizi sağlayandan gidelim ya. Oktay abiden devam edemeyiz. Şansı öldürmemek lazım. Sıkıştığımız yerde tekrar döneceğiz çünkü şanslara. Kenan için atacağım bu beşliyi de. Kenan senin için geliyor bu beşli. Kenan ya, Kenan ya. Neyse kardeşim sen canlı da gerçekte desteğini gösterdin. Burada boş geçsek de sorun değil. Evet, kimin için çevirelim arkadaşlar? Sıkışınca zaten şansları ben tekrar birer tur döndürüyorum. O net. Rıdvan hoş geldin. Hemen elini yakalayıp buraya koyuyorum ve beşliği atıyorum. İki, kaf iki kafamızı kaptık Rıdvan'dan. Dünya bizimden şampiyons adına dedi. Olur. Hemen bir beşli atalım. Hemen bir beşli. Güzel. Boş geçmediği sürece güzel bizim için. Ghost'un Halaoğlu için, Veli için bir beşli atıyorum. Güzel. Boş geçmedik. Var mıdır isteyen?
Abi Ramses'te düşünüyorum. Ee, Ramses Lagerta, yani Ramses Scipio Lagerta şeklinde, ama kararsızım. Benim şu an daha kılıç kompum yok. O yüzden şey de yapabilirim. Ee, Direkt düz kılıç, hepsini birleştirip şöyle bir şey de yapabilirim. Ramses'i yine okçuda bırakırım. Dördüncü birlik olarak böyle bir şey yapabilirim. Yani kararsızım ama Ramses kompunda çok iş yapıyor bu arada. Ramses başta, Scipio ortada, Lagertha sonda çok güçlü. Zaten Ramses kompunda Lagertha iş yapıyordu. Zao'yu aldım zaten. Sadece şey yapmadım. Kafasını hiç şey yapmadım. Bulaşmadım. Beş kafacık yani. Zao'yu alacağım. Timur'u da beşleyeceğim. O kadar sarı kafam da yok işin kötüsü. 628 tane sarı kafam var. Hadi şuradan da gelse. Buradan gelecek bir şey var mı? Yok. Şuraya kadar alsam. Yok. Ama her gün şunlardan ufak ufak tırtıklaya tırtıklaya, hatta hadi şunu da şey yapalım. Tırtıklaya tırtıklaya minik minik elde edeceğiz. Bir de haftalık VIP'den de yapa yapa gideceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Ya çok kahraman var. İmparatorluk parası zaten hepsine yetmeyeceği aşikar. Ama benim bu sezon sadece iki tane alacağım var. Scipio ve Zao olduğu için Alparslan almayacağım ben. Ya da Daijang Geum. Bu ikisine odaklanacağım için çok zorlanmam diye düşünüyorum. Ama bakalım tabii ki. Miyamoto yok abi bende. Başa Yodit'le oynamayı düşünüyorum. Scipio'yu. Yodit'li kompla zaten Miyamoto'dan daha iyi aslında. Yok ya, Yodit'le güzel abi. Biraz yüzüklere falan da dikkat etmek gerekiyor ama hani böyle her çalışan çalışıyor gibi görünen yüzük çalışmıyor aslında o kompta da. Ondan kaynaklı olabilir. Yüzüklerden biraz gol yiyor insanlar. Sezer hoş geldin. Bir beşli atıyorum senin için. Onlu gelsin dedin. İki kafamızı getirdim vallahi, helal olsun. Dünya bizim, evet, mesela benim mordan açtığım aslında 135. 140'a kadar açmadım. Ama tavernadan da 5 aldığım için kahramanlarım şu an 140. Gördüğün gibi 140. Yani tavernadan alınan puanlar da üzerine ilave olarak ekleniyor. Evet. Serkan o konuda evet bir şeyler deniyor. Belki birazdan gelir kendisi de. Haber vermedim. Dur atayım ona da linki. Yayına müsaitse gelsin. Onun da söyleyecekleri vardır. En son bir araştırıyordu çünkü. Hemen linki paylaşayım. Ben gruplarla falan paylaşmadan bodoslama geliyorum. Serkancığıma göndereyim. Tabi Arif yok bugün. Gruplardan link paylaşan da olmamış.
Bakalım. Abi senin şansına bir tane onlu yakaladık daha. Onun dışında yakalamadık ama zaten 30 çevirmede başlamıştım. Yani aslında 40 çevirme yaptık şu an. Yani Scipio için konuşuyorum ama tabii sandıkta daha fazla. Şimdi Mert için bir beşli atayım. Mert'cim için geliyor. Kafamızı aldık. Güzel. Sıkı takipçilerden Emre için bir tane geliyor. Artık ben seçiyorum. Emre boş attın bana. Bir tane Berk için geliyor beşli. Berk daha da beter attı. Taş gönderdi bana. Berk ne bu ya? Berk bitirdi bizi. Burada şimdi şansı iyi olandan Mustafa'yı hemen geri çekiyorum. Mustafa'nın şansı güzeldi. Hemen Mustafa için bir beşli. Bak hemen topladı durumu. Bir tane Muhammed için beşli atacağım hemen. Muhammedçim için gelecek bu beşli de. Karışıklık olmaması adına da söyleyeyim. Krallık 2'den Muhammed için geliyor. Hop kafamızı verdi valla. Berk en beteriydi. Bir de gülüyor ya. Bir de gülüyor. Hakan Bey'imiz gelmiş. Hoş gelmiş. Hakan Bey için bir beşli atalım hemen. Geleni hoş geldin beşlisi. Güzel, güzel. Boş geçmedik. Berk alay ediyor ya. Vallahi bak. Eğleniyor ya bizle. Yok yok Mustafa için rahat olsun. Yine iki tane kafayı aldık. Yine güzel verdi. Oktay abiyi de sona saklıyorum. Yine böyle çok bozulursa, Berk gibi atan çıkarsa hemen orada Oktay abiyi devreye sokacağım. Şimdi o zaman bir beşliği Mehmet Ali gelmiş. Acı Baba için yapmadım ya. Acı Babam gelmesini bekliyorum valla. Ardam bir gelse attım şimdi ona da. Kızı uyutup gelsin hemen. Bir onun için atacağım. Mehmet Ali'ye hoş geldin beşlisi atacağım. Güzel boş geçmedi. Aa Çevikçim döndürelim hemen senin için de bir beşli atalım. Hemen serisinden bir beşli geliyor. Çevik ya. Kitapları verdin bana oku mu diyorsun? Ne diyorsun? Cahil mi diyorsun bana? Bende bol bol kitap var ya. Atılır mı bu ya? Erdem mağazası bence de bu arada mükemmel olmuş. Güzel bir konuya değindin abi. İyi hatırlattın. Şu kitaplardan sonra da bir nefes alalım. Ben çok erdem kasamadım. Malum beşinci krallıkta bir dost krallık. Kale sıfırlama falan zaten asla yok. Şuradan bir tane kaliteli altınımızı alalım. Hanım kızar sonra bana. Yastık altına altın at diyor bana. Şimdi yeni sezondaki Erdem mağazası abi çok güzel. Şöyle güzelliği var. Ben zaten yemişim buraları hep. 36 gün boyunca zaten görüyorsunuz aktif. Seviyeniz arttıkça yani erdem puanı kastıkça 596 bin erdem kasmışım filde. Kilitler açılıyor. Burada zaten alım limitlerini görüyorsunuz. 50 tane 2 saat eğitim hızlandırıcı alabilirsiniz. Yani 100 tane. Ve bunun maliyeti 4000 erdem puanı ki düzgün bir KVK'da ya da işte çölde çok rahat yapılan şeyler bunlar. Yani milyonlara ulaşıyorsunuz zaten ki filde bile bazı arkadaşlarımız işte çok aktif olanlar, kale sıfırlayanlar ulaştı. Şu 500K diye hatırlıyorum aynen.
Bunları yaparken sizden bunu esirgemiyor ve burada şu dikkatimi çekti benim. Bir tane bedava gelebiliyor bunun içinde. Geçen de bir tane bedava verdi mesela. Şurada bedava hiç erdem puanı harcamadan bedavadan aldım. Bedava geldi. Şaşırdım. Hiç bedava görmemiştim. Ben bunları almışım. Buraları almışım. Düdükten 8 tane almışım. Bitmiş. 5. seviyem zaten açık değil. İnşallah bir sonraki etkinlikte de burayı açacağım. Zaten az kalmış. 400k kalmış. Alışverişimize devam edeceğiz. Yani Erdem'i çok güzel yapmışlar. Ona bayıldım ben de. Etkinlikte de arkadaşlar buradaki Froike'ye bak fark atmış. Ne harcadım be baba, ne harcadım bu kadar. 10 kafa gayet güzel yani 10 sarı kafa iyi. Şu an 6.'ymışım ben. 2 tane sarı kafa alıyorum. Yani böyle bedavadan hiç yoktan vermesi güzel bir şey. Bu etkinliği zaten biliyorsunuz. Açtıkça işte o sandıklardan artı imparatorluk parası veriyor. Güzel yani elinize geçiyor. Onun dışında her gün kaleden 3 tane hediye kutusuna tıklayıp bunları kazanıyorsunuz. Kazma ile burada vurup eşyaları bulup açıyorsunuz. 8. seviyeye gelmişim ben. Mağazada takas ediyorsunuz. Bunları tüketmişim mesela. Öncelik bunlara vermişim. Şu an şu üçü kalmış elimde. Şu düdük alacağım. At çağırayım biraz. Zaten taslak çok fazla var elimde. Dövme kitim de yeterli. Gerek duymuyorum. Düdük çağıracağım. At çağıracağım biraz. O şekilde. Türkoğlu hoş geldin. Of 9. seviye 30 meğerdem. Bayağı zorlaşacak yani. Gerçekten zorlaşacak o zaman ama 36 gün ya. Yani bir aydan uzun bir zaman dilimi. O yüzden normal karşılıyorum. O kadar kolay olursa zaten herkes erişebilirse hiçbir anlamı kalmaz. Güzel yapmışlar Erdem mağazasını. Şuradan tekrar bir bakmak istiyorum. 9. seviye 30M Erdem. Çok artıyor demek ki ya. 5'e 1 milyon istiyor. Sonra herhalde 2 milyon desen. Sonra 4 desen 8, 10, 30 yani 16 ikiye katlayarak bile gitse yakalaması çok zor. 2'ye katlaya katlaya gidiyor herhalde büyük ihtimalle. Çevik çektim ben. Evet bazılarını çekiyorum. Ben burada doğru alımı zaten anlatmıştım. Minik minik her gün geleceği için bakın 4 gün boyunca gelecek. Tırtıklayın ufak ufak. Küçüklerden başlayın. Şu an neredeyse 100K'ya kadar gelmişim. Öyle bir şey yapmışım. Depomuz bitmiş. Doldurmak lazım. Türkoğlu için bir beşli atayım o zaman. Ayda arka arkaya kötü verdi. Oktay abinin devreye girme zamanı geldi. Anlaşıldı. Abi kitaplardan sonra yine bir kamp malzemesi gönderdiler. Artık bir duruma el atman gerekiyor. Şansına güveniyorum. Oktay abi için bir beşli çeviriyorum. Boş geçmedin. Tabi artı sandık var. Sandık zamanında iyi vermeyebiliyor. Onu da unuttum. 120. oldu. Ah! Elim kaydı.
Üç tane kafa geldi. Elim kaydı bir anda. Furo 2 o zaman birkaç tane kahraman herhalde açtı aldı. Aa şey yenilediyse gerçi unutuyor o ya hep. Hep Serkan hatırlatıyor onu ama. Bakayım. Scipio'yu almış, beşlemiş. Zao'yu almış, beşlemiş. Kahraman sıfırlaması yapmış, burada kalmış çok belli. Space'de Zao almış belli ki. Atilla'ya güle güle demiş. Atilla da burada eski haliyle kalmış. Ona rağmen 37 milyon güçte. Evet, Foroike birden fazla almış. Zhao ile Scipio beşlenmiş. Şöyle bir bakınca bizim krallık da gerçekten güzel bu arada. Yani kendi krallığım diye demiyorum. Ama yani sağlam. Mesela buradaki Ekincan da bak almış belli tribi veda etmiş. Sıfırlamış. Kahraman sıfırlama var bu arada arkadaşlar. Kaçıran olduysa. Tripuvane'ye veda etmiş. Bak Space burada da aynı şekilde. O da veda etmiş. Space de iki tane birden almış. Ve beşlemiş ki bu ikisini de sıfırlamış. Şu dizilimi ilk defa görüyorum. Şunu. Böyle bir dizilim ne kadar mantıklı hiçbir fikrim yok. Ama iş yapacağını çok düşünmüyorum. Yani özelliklerden kaynaklı. Artık ezbere bildiğim için özelliklerini. Hani garip bir dizilim olmuş. Bir de Lagertha güçlü bir komutan. Yani Lagertha bence olmazsa olmazı kompun. Ama Lagertha'da her yüzük çalışmıyor arkadaşlar. Ona dikkat edin. Çalışır gibi görünüp çalışmayan yüzükler var. Benim düşündüğüm komp da bu. Bu arada. Şu üçlü. Ama tabii ki bilmiyorum. Ciddi yatırım gerekiyor. Bir de bir sonraki sezon Yodit de eskidi artık bayağı. Yodit yerine yeni bir şey gelebilir. Bende Yodit 5 değil. Sıfırdan yatırım yapıp yeni bir birliğe vermek de zahmetli olur. Ama elimde de çok sarı kafa var zaten. Hani verebilirim, yapabilirim. Bir tek Timur'u harcayacağım. Mesela bir arkadaş şunu denemiş. Zug nasıl Ramses kompunu uçurduysa arkadaşlar, savaşçı kılıcı da Scipio öyle uçuruyor. Yani alınması gereken bir komutan bu arada, net söyleyeyim. Çok fark yaratıyor. Oo, Acı babam hoş geldin ya. Ardam, dur hemen bir beşli atalım. Bırakıyorum şu an. Bak senin için beşliyi attım. Boş geçmedin. Vallahi bak arka arkaya dedim vermez. Hani zor bir zamanda senin şansını deneyeceğim. İçimden dedim. Yine de verdi. Çünkü az önce 3 kafa verdi, ondan önce kafa verdi, yine kafa verdi. İyi oldu. Abi sen Kraken adamsın. Sen 20 erdemi kasarsın ama çok iyi kasmışsın yine de ya. Gerçekten çok iyi kasmışsın. Toplam erdemin kaç abi senin kalenin? Kale gücün 200 küsür onu biliyorum. Erdemin kaç onu bilmiyorum. Ardam için bir beşli daha atacağım. Gerçi çok zor şu an. Çok zorluyoruz. Arka arkaya çok verdi. Öf öf öf.
Ya maşallah, maşallah. Gerçekten maşallah. Hepsini maxlamak da yani çok fazla imparatorluk parası ya. 4 tane kahraman. Çok korkunç ya. Gerçekten Krakenlerinki farklı bir seviye. Mehmet de bende 5 yıldız değil. Savaşçı kılıç komp yaparsam diye bir düşünmedim değil. Yani ama Mehmet'e gerek yok. Bir yandan da işte Ramses'i kılıca çekersem okçu olaraktan dedim. Mehmet falan yapsam mı? Ama fantaziye gerek yok. O yüzden bıraktım. Charlemagne 5, Musan 5, Selahattin'le hiç işim olmadığı için sadece Mehmet'i öylesine koydum ve hani 7 tane attım. Burayı da ihtiyacı olanlar kaçırmasın. Ama benim gördüğüm bu asker alımı her zaman efsanevi doğuştan daha beter. Ve bence o oyun aksini iddia etse de oranı daha düşük. Hep daha dandik geldi bana. Her seferinde daha kötüydü yani asker alım. Nurullah hoş geldin. Hemen senin için beşli atayım o zaman. Güzel boş geçmedik. Bir de kendim için bir beşli atayım. Yok abi kendi şansımı hiç karıştırmıyorum. Ama çok arka arkaya vermişti yani bir yerde patlayacaktı. 205 güzelmiş abi. Kale gücünle orantılı bir şekilde ilerlemişsin. Yani savaşçı adamsın gerçekten. İskender hoş geldin. Bir beşli attım senin için. İyi. Bir an boş gelecek sandım. Vallahi çok üzülüyordum. Atmadığım kim kaldı? 25 izleyen var. Ergün için atalım bir beşli. Ergün için atmadık bak. Ergün senin için gelsin bu. Ergün altın verdin de. Yani bu altınlar buradakiler iş yapmıyor be kardeşim. Vallahi bak. Üzdü. Onur için atıyorum. Onur için geldi bir beşli. Yine bak bir kafa ortadan. Bak İskender senin için attığımda da ortadan vermişti tek kafayı. Söylediğin isim için attığımda da aynı yerden verdi. Şimdi kendim için bir gir çık yap atacağım. Attım kendim için. İki kafayı aldım. Bir de Nimo Pagino için geliyor. Düzeltiyorum. Önce Hakan yazmış. Adil olsun. İlk yazan Hakan olduğu için Hakan için atıyorum. Sonra da Nimo için atacağım. Hakan bu senin için. Bekliyordum bu arada, şaşırmadım. Çok kafa verdi yine. Nimo bu da senin için. Bak bunu beklemiyordum Nimo. Ateş mi yakacağız kardeşim? Bu kadar odunu ne yapacağız biz? Vallahi olmadı bu. Fakirhane için atıyorum. Fakirhane bu senin için. Abi Fakirhane isminden yani yola çıkıp niye ben beşli attım ki zaten? Fakirhane isminden hayır mı gelir ya? Hiç düşünemedik bak. Arka arkaya şaka maka 3 kere boş attı. Abi devreye girmen lazım abi. Bunu Oktay abi için atıyorum. Onluyu alıyorum. Oo, durumumuz çok kritik. Gir çık yapayım. Bir de animasyonlu atıyorum. Bunu da Arda için atıyorum.
Ya Arda gerçekten kurtardın. Ama 4 el boş geçtik ya. 4 mü 5 mi kaç geçtik ya gerçekten. Abi çok boş geçtik ya. Orada çok zararımız var. Bir dakika sakinleş dediği için fakirhane bir dakikalık saygı duruşuna geçiyorum şu an. İskender için tekli atıyorum. İskender için bir tane. Bak zarara uğruyorum İskender ama senin için bir tane atıyorum ve şunu alıyoruz. Abi et ne ya? Gözünü seveyim ya. Pişmemiş et atıyor adam önüme ya. Olacak iş değil. Vallahi olacak iş değil. İskender ayıp ettin. Ah Türkoğlu için bir tekli atıyorum. Üçten sonra dönüyor dediysen tekli tekli harcarız o üçü. 5-10 harcamayalım. Bak üçüncü oldu bu senin için attığım. Etlerden et kusacağım artık. Çiğ et kusacağım gerçekten. Bu son. Şu an şansına geliyor olması lazım. Türkoğlu. Geldi. Sözün eri çıktı. Tabii gönlümüz bir 10 ister ama. Oo, Mali gelmiş, hoş gelmiş. Aç kalsın ordu ya. Bize böyle et verecekse olmaz. Çarkta et vermesin. Ben onlar için haritadan toplarım eti. Ya da kale yağmalarız. Malicim için bir beşli atıyorum o zaman. Güzel. 200'e tek kaldı. O bir taneyi de tüm izleyenler için çevirmek istiyorum. Onlu geliyormuş. Gerçekten şov olur. Efsane kapanış olur. 10 gelir mi arkadaşlar ya? Eskiden gerçekten enerjim çok yüksekti. Enerji verip getiriyordum onları. İzleyenler inanmıyordu hatta. Eski enerjimi bulamıyorum. Çok yoruluyorum artık. O yüzden enerji yapamıyorum. Ama bir deneyeyim. Enerji verelim. Odaklanalım. Hadi eski günlerden, eskiden beri izleyenler varsa bilirler çarklarda yarattığımız farkları. Bir enerji gönderin, odaklanın. Tek çevireceğim. Tek de onluyu vuracağız. Bütün izleyiciler için yapacağım bunu, çevireceğiz. Geliyor on. Geliyor. Vay taş. Taş geldi ya. Şaka gibi. Valla yok. Aldık taşı ya. Yok. Zaten enerji vermedi. Enerji yazan olmadı. Fakirhane dışında güzel bir ivme yakalayamadık. Bu arada Hakan hayvan araştırması güncel paketler hakkında. Hayvan araştırması mı? Şey binek mi? Hangi paket?
Şu mu? Bu mu? Benim araştırma bu şekilde. Aslında şunu açayım ya. Tüm birim türlerin canı yani. Ama onu açmak için buna 750 bayılacağız. Buna 750 bayılacağız. Buna bayılacağız. Buna bayılacağız. Sonra buna bir tane basacağız. Ama can çok önemli bir şey arkadaşlar. Bunu KVK'da açarım. 1,5 buraya gidecek. Bir tık daha fazla burası. 1,700 de buraya gitse 3,200 falan gidecek. Yani yeter ya. Yeter. O zamana kadar zaten bir şeyler yapmış oluruz. Olsaydı efsane olurdu. Olmadı. Yapacak bir şey yok. Bence Hakan doğru zamanda doğru şekilde alınması gerekiyor onların ya. Yani şu anki paketler pek şey değil ama şu yok yani. Vallahi yok. Düzgün bir paket yok yani şu anki etkinlikte. Hayvanla ilgili olaraktan. Atlarla ilgili. Ve orada günlük verilenlerde yani her hafta aynı şey çıkıyor zaten. Şuradaki paketlerde de bence çok gereksiz. Gerçekten gereksiz yani değmez ya. 100 içgörü puanı için yani şunu hiç değmez. Onun yerine şey yapabilirsin. Bakayım duruyor mu? Şurada kupon geldiğinde buradaki 500'lüydü bu arada ben aldım. Buradan al. Eğer içgörü puanı illaki alacaksan. Bu kuponlarını burada kullanabilirsin içgörü puanı için. Ya buradaki dandik ve kazık yani öyle söyleyeyim sana. Ama burada oyun abuk sabuk arada bir kupon veriyor biliyorsunuz. Hepinizde vardır mutlaka kupon. Ben onu bir savaş buff'ı almak için kullanırım. Bir bundan alırım. Bir içgörü puanı alırım. Onun dışında eskiden de hızlandırma alıyordum. Burada ortak hızlandırma vardı. Güzel bir paket vardı. Kaldırdılar onu. Bir daha da hiç göremedim. Hep onu çekiyordum. Bunlar da mesela uyduruk. Değmez yani. Arenadan zaten şunları alıyorsunuz sürekli kolay bir şekilde. Bu da kazık. Bir tane mücevher sandığı 100 dövme kiti için çok pahalı bir paket. Yani ya abi 225 lira ne ya? Şu kuponla bile bu etmiyor yani. Gerçekten etmiyor. Leş. Bu da çöp. Ya bu sayfa komple çöp zaten teçhizat sayfası. Ama dediğim yerden alabilirsin. Orayı kullanabilirsin. Şurayı. Günlük indirimde çıkıyor. Buradan çekip alabilirsin. Daha mantıklı. Kuponla ama tabii ki hani bu haliyle değil. 40 liralık kupon vardı mesela. Ben kullandım. 87 liralığa geçti o yüzden. Hem de yükleme kazancı aşamasında da size artı. Neden artı? Abi sen 87 liraya örnek veriyorum 2500'lük paket alıyorsun. İmparatorluk parası. 87 lira değil normalde onun ederi 225 lira verip alacaksın. Yükleme kazancı kısmında 87 liraya sen 225 liralık ilerlemiş olacaksın. Normalde 87 lira seni 1000 ilerletecekti. Ya ben hep böyle stratejik düşünüp taktiksel yaklaşıyorum. Ona göre ilerliyorum. İnce hesap mı dersiniz artık bilmiyorum. Ama bence olması gereken bu. Mesela o kuponları o şekilde kullandım. Aslında az ücrette daha çok kademe kat ettim burada. Ve bu sayede
aslında 100K harcamadan buraya ulaşmış oluyorsun. Yani tabii ki buradaki paketleri almadan duramazsın. Buralar iyi bu arada ama oradaki kuponlarınızı da bu tarz zamanlarda kullanabilirsiniz. Ama mantıklı olan yerlerde tabii ki. Hani kupon var diye gidip de az önce gösterdiğim dandik paketleri almayın sakın. Değmez. Sakın. Ben bu arada burada kararsızım. Yani şu kesin. Bu arada bakmayın hani şu an görünmüyor ama burası kesin. Şuraya kadar gidip gitmeme konusunda çok kararsızım. Ya tema olarak zaten şundan vazgeçmeyeceğim. Bu en güzeli, en çok beğendiğim. Ama sırf dediğim gibi fiyat performans açısından baktığımda en güzel etkinliklerden birisi yükleme kazancı etkinliği oluyor ki şu anda da çark varken değerlendirilebilir görünüyor. O yüzden kararsızım. Şimdi yorumlarınızı okuyacağım. Boğazım kurudu. Çok kısa bir dakikanızı rica ediyorum. Bir su içeyim. Evet, dördüncülüğe de yükseldim. Daha bitmesine 5 gün var tabii o ayrı da. En verimli etkinliklerden alırsın Hakan. Onun dışında yok yani. İçgörü puanı için yok. Ben de bu kadar içgörüyü birinci yılda balon etkinliği gelmişti. Oradayken hep bütün içgörüleri çekmiştim. En düşüğünden en yükseğine kadar bütün içgörüleri temizledim. Yoksa zaten bu kadar açıp yükseltmek yani imkansız gibi bir şey. Yani buranın dokuzuncu seviyesi 1080 istiyor. Buranın yedinci seviyesi 1260 istiyor. Çok fark var. Bu kadar ilerletemezdim. Orası orada çekmem gerekti yani. Buraları full beşledim. Daha da 4200 var şu an. Ama dediğim gibi KVK'da basacağım. Tecrübe, teknik puanla içgörü KVK'da puan veriyor size arkadaşlar. Son günü. Bilmeyen varsa hatırlatayım. KVK'larda teknik puanınızda içgörü puanlarını kullanırsanız son gün çok ciddi puan kazanırsınız. O zamanlar kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Benim durumumu merak edenler için paralı asker 5 tane açık. Burada cephaneliği 8 yaptım ben. Sığınak 7'de.
Ustalık atölyesi 6. Geri kalanlar 5. İç kale 4. Restorasyon. 5 yapmıyorum çünkü iç kaleyi şu an 5 yapmayacağım. 4 yeterli şu aşamada. Onun dışında paralı askerler. İlk sayfam full. İkinci sayfada mızrağı fulllemeye çalışıyorum. Sonra süvariye gideceğim. Mor teknolojiyi soranlar vardı hala. Mor teknolojim açık. 135 seviyeye kadar da açık. 135'ten sonrası kahraman kudreti 3'te bırakacağım. Kırmızıya geri döneceğim. Şu sondaki buradan başlayacağım. Benim ana kompum mızrak olduğu için mızrakla devam edeceğim. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Görkem zaten karışık. Çok güzel krallıklar var. Bu hafta sonu tamamen geçtikten sonra liste biraz daha oturmuş olur. Burada ilk 10 vesaire daha net görünür. Şu an her telden var. Zayıf kale de var, güçlü de var. Karışık. Mesela Türk bir arkadaş varmış. Güzel. Far right. Adam kapı gibi. Yani bu görkemlinin bütün maçları izlenir ya. Gerçekten öyle bir görkem. Harikasından tut şafağına, şafağından tut çölüne, çölünden tut KVK'sına hepsi izlenir. Çok güzel kaleler, çok güzel ittifaklar, çok güzel krallıklar mevcut. Hepsinde çok saygın kaleler var. Savaşçı kaleler var. Yaman Bey. Ale. Dokuzuncu krallıkta işte. İnşallah yarın karşıma çıkmaz ama kalkıp da herhalde Türk ismindeydi. Cihat mıydı? Neydi? Lejyon adı. Yani Cihat Lejyon'dan da Ale çıkmaz diye düşünüyorum. JJ. Abi bu adam da çok sağlam 34'ün. Yani 34'ten hiç bahsetmiyoruz ama 34'ün de sağlam kaleleri var. Güçlüler. Dediğim gibi ilk dördü tahmin etmeye çalışın. Ben de merak ediyorum. Gönderi kısmında zaten paylaştım. Orada da yazabilirsiniz ama videonun altına yazarsanız daha iyi olur. Çünkü buradan bildirim geliyor, takip edebiliyorum. Çekilişte düzenlediğim için buradan paylaşın ki ben de takip edebileyim. Karate'nin ana hesabı. Valla böyle gidiyor liste. Öyle çok fazla Kraken de şu an gözüme çarpmadı. Krakenler bayağı aşağılarda kalmış. Çok abanmamış durumdalar işte dediğim gibi daha. Yani hafta sonu tamamen tamamlandıktan sonra belli olur. Şöyle yaparız. Yarın benim Lejyon var zaten. Yarın ben benim Lejyon'u videosunu çekeceğim. Yayın açmayı düşünmüyorum. Video çekerim. Videonun sonunda da son durumları paylaşırım. Müsait olduğunuzda izlersiniz. Mehmet hoş geldin. Çok teşekkür ediyorum. Öneririm. Güzel süvari ekibi ama Elizabeth'i
Bence yine de oradan kaldırmamak lazım. Elinde zambak varsa, mavi yüzük varsa yapacak bir şey yok. İdare eder yani. Şey zambakta kötü değil özellik olarak. Yani burada önemli olan senin bütçen, gücün, yetebildiğin. Yetebildiğin en iyisi zambaksa zambaktır. Zambak kötü bir yüzük değil. İttifak olarak birinci bizim V26 idi. 34 geçmiş bu arada. Herhalde bir harikada bir şey kaybettiler ya da bunlar kazandı. Üçüncü ittifak Stestilerin ittifakı. Sonra beşinci krallığın New World Order ittifakı geliyor. 9. krallıktan Divine Imperium geliyor beşinci olarak. Onuncu krallık Immortal Horde geliyor altıncı sırada. Krallık 2'den Call of Wolves geliyor. Evet, sonsuzluk işareti koymuşlar buraya da. Yine 5 geliyor, yine 40 geliyor, yine 9 geliyor. Biz büyük ihtimal Göktürk ittifakıyla kapışacağız 9'dan. TR şeylerini göstermiyor ittifakı diye hatırlıyorum da. Divine Imperium değildir. O Legion'un adına bakınca Göktürk de gayet mantıklı geliyor. Bakalım. TR. Şöyle Zek var. 121 milyon mesela. Yarın bu denk gelebilir. Rakip analizine, rakibe çalışıyorum şu an ne gelebilir diye. Sinobile. Lady Shibari. Lady'm güçlüymüş. Yarın kesin onlar gelecek bak. 2 tane 120 gelecek. Ya yarın buff basmaya gerek var mı? Yani çok parlak görünmüyor şey. Başka da TR göremedim. Abi ne çok NVO var ya. Gerçekten beşinci krallığın NVO'su falan çok aktif. Bakın Paso NVO var. Elizabeth Mızrak doğru söylüyorsun. Kiros varsa zaten bence de Kiros kullan ya. Ya bu arada birebir de şey kompu daha güçlü. Belisarius kompu ama Kiros genel anlamda toplu alan hasarı, işte içtimalar olsun, toplu vuruşlar olsun daha iyi. Melankolik sen hangi krallıktansın? Evet Mali, Shibari ve Lady ama kesin yarın rakibim onlar. Cihat Lejyonu kesin ya. Net söylüyorum bak yarın çıkacak karşıma. Burada da birincilik New World Order'dan zaten söyledim az önce de liste çok belli ediyordu aşırı aktifler. Bu da yansımış yani harikaya.
1055 puanlı birinciler. 2 zafer yapmışlar. 2'de 2. 130'u yenmişler. Bir de 9'u yenmişler. 9 puan kaybetmiş. Bu güzel. Adamlar birinciydi. İkinciliğe düştüler zaten. Ona baktığımızda 2'de 2'ler şu anda. 194 ile 130'la kapışmışlar ama. Yani listede bile yok bu krallıklar, öyle söyleyeyim. Kolay rakip gelmiş. Bizimkiler onu yenmişler. Bir de ikinci krallığı yenmişler. Sağlam rakipler gelmiş diyebiliriz. 2'de 2 Valinor'da. Stesselerinki 2'de 2 zafer onlarda. 34 ile 5'i yenmişler. Onlara da güçlü krallık gelmiş. 2'ye de 26'ya kaybetmişler. 130'u yenmişler. Düzeltiyorum. Bizim Eagles'ı yenmişler. 130'da da kaybetmişler. Dokuz'a kaybetmişler. 9'u yenmişler. Scorpion şarkısını yazmış adam. Is This Love? Buffalo Soldiers. Ee, Hem puan almış hem puan vermiş 9'a. 41.liği ele almış ama zaten. 9'da 5'e kaybetmiş. 40'ı kazanmış. 40'ı yenmişler. Güzel. Az önce zaten gördük. Return of Jedi ekibinden yenmişler. Yani ikinci ittifaktan. 40'ın One for All'dan yenmemişler. 34'te 40'ın ittifakına kaybedip onun Mojo Dojo'yu yenmiş. Mojo Dojo bunların değil, birinci ittifakın değil onun, ikinci ittifakın o zaman. Immortal Horde'da karşımıza çıkacak. 2'de 0 çekmiş. Bize de kaybetmişler. 34'e de kaybetmişler. 132'yi yenmiş, 5'e de kaybetmiş. Tabii ittifak olarak bakıyoruz buna. 130'un birinci ittifakı bu arkadaşlar. Bu da ikinci ittifakı mesela. 2'de 0 çekmiş. Ona da 34'e de kaybetmiş. Bu da 26'ın ikinci ittifakı. 2'de 0 çekmiş. Krallık 2'ye kaybetmiş. Sherwood Bandits'e kaybetmiş. Katılım sayısı düşük diye duymuştum ben bunu. Aynen. 12 kişi katılmış sadece. Aktif olmazsan abi kaybetmek kaçınılmaz yani. Hani şurada gelmeyen arkadaşlar hep yabancı zaten. Zaten saatte onlara göre. Gol yemişiz buradan. Buraya da baktığımızda bayağı fark yemişler. Mbappe 150-160 milyonluk bir kaleydi. Buraya baktığımda o güçte bir kale yok. Rakip bu ekibe güçlü gelmiş olabilir. Ama yine de katılmayan yani bayağı bir kişi var. Bayağı bir kişi var. 10 kişi var neredeyse ki var yani şu ikisinde sayma 10 kişi katılmamış. Ya bu arkadaşlar da katılmasa da olurmuş. Puan falan kasmamışlar. Bir şey yapmamışlar. Çok fark yemişler. Sadece şu iki arkadaş hatta hani hak yemeyelim 6 kişi oynamış. Çok gol yemişiz. Kötü olmuş bu. Peki şeyi merak ettim. Krallık 2'den ve 5'ten Hidup ve Sherwood 2 ve 5, 2 ve 5. 5'in birincisi bu. 5'in ikinci ittifakına kaybetmişler Sherwood. 2'de de 2'nin birinci ittifakına kaybetmişler. O da önemli. Neden önemli? Adamların birinci ittifakında Kraken gelme olasılığı her zaman daha fazladır. İkinci ittifakta daha azdır. Mesela ben şu an ikinci ittifaktayım. Burayı güçlendirmeye çalışıyoruz. Öyle bir Kraken'imiz yok.
Evet. Bak sizi övüyordum ben de melankolik. Aktifsiniz bayağı siz ya. Sizin ittifak güzel. Çok aktif. Emre hoş geldin. Krallık 2, 4 ekip birden aynen. Saat 10'da harika savaşları var arkadaşlar. Puan sistemi orada değişecek. Ben de yayını çok uzatmayayım. Herkes savaşına hazırlansın. Herkese başarılar diliyorum. Güzel bir görkem bizi bekliyor. Tabii ki diğer krallıktaki arkadaşlara da başarılar dilerim. Adil, güzel, güçlü olan taraf, güçlünün yanında aktif olan taraf kazansın. Herkesin kılıcı keskin olsun arkadaşlar ama tabii ki de önceliğim 26. Önce 26 kazansın sonra diğer krallıklar da kazanabilir. Bizimkilerin rakiplerini görmediğim için bir şey diyemiyorum. Hani inanın diğer lejyonlarımızın rakiplerini göremiyorum. Tigers gidecek zaten şu an. Bir de V'den gidecek bir ekip. Tigers'ımız güçlü. Bakın yine aslında Kraken yok. Ekincan Balina. Alpaguroku Balina. Acı Babamız var. Paşamız var. Dabrus'umuz var. Vambi'miz var. Oğuz'umuz var. Davut Dost, Karaoğlan, Aksum var. Kaplan falan gidiyor böyle. Ve Tigers'ın lideri Oğuzhan var. Strateji atmış zaten WhatsApp'tan. Bu arkadaşımızı dinleyelim. Hani farkındaysanız gücü 72 milyon ama bakın Erdem'i görüyorsunuz. 20 milyon Erdem'i var. Yani bu iki arkadaşlar kaybetmiş. Dediğim gibi Bari zaten şey hani Kraken yok. O yüzden bir şey diyemiyorum. Zayıf çıkartamadık. Burayı biraz daha güçlendirmemiz lazım F ekibine. Mesela bu arkadaş. Yani savaşmamış pek. Bilmiyorum ne olacak. İnşallah yarın sinirlenmem. Ottomen ne yaptın be? 45 milyonu 14 milyon Erdem ne? Ne yaptın sen ya? Kral tuzak kalesi misin? Ne yapalım? Korkuttun bizi vallahi bu ne? İyi Erdem. Utigur'u atmadık mı biz ya? Niye atmadık atmadıysak? Nesrin de sağ olsun hiç etliye sütlüye karışmamış. 170K ne be kardeşim? 170K nedir ya? Şeylerden gerçekten yani hani 7/24 kalkanlı herhalde. Abi şeyden ne derler? Bir etkinlik var ya çadırın içinden çıkıp saldırıyorlar sana. Lan onlarla bile daha fazla kasarsın. 170K ne? 52 milyon kaleye gelmiş. Valla bir şey diyemedim. Vallahi gelelim melankolik. KVK'da denk gelelim. KVK'da isterim ben 5'le kapışmayı. Çölde gelirsek müttefiklik açısından mümkünse 40'a karşı hepimiz bir olup böyle vuralım edelim. O keyifli olur. Bak öyle de çok güzel olur. Bakayım attık diye hatırlıyorum ben de. Aynen bak atmışız.
Abi yok, işe yaramayan insanı tutmamak lazım zaten. Atılan çok kale oldu. Fil etkinliğinde de çünkü çok boş puan veriyorlar. Bak mesela, gözünü seveyim. Yani oğlum, 20K ne? Ben oyuna ilk başladığımda şunları keserek 20K yaparım. Yani tabii ki bunları kesince Erdem vermiyor da, işin şakası. Yani 20K, gözünü seveyim, şurada VS atıp falan kazarsın ya. Yoldan geçene de mi dokunmadın? Adam şu an bile kalkanlı. Şöyle baktığımızda bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kale atılmış. Hatta daha da fazla atılabilir. Galiba 8'de burada. Evet. Bu hiç girmemiştir bile. 7 milyonluk bir şey var. Berk, çölde eşleşirsek 3 krallık anlaşıp vuracağız sizi. Abi 170 bin falan, yani gerçekten şaka gibi ya. Oyun hani savaş oyunu olduğunun farkında değil sanırım. Şey falan yapıyor galiba. İçerideki farmlarını falan geliştiriyor. Çiftliğini geliştiriyor. At da geldi, mutlu olmuştur. 40'a ölüm deyip vuracağız üstünüze Berk. 20K Erdem bu arada gerçekten şov olmuş. Yani 20K, abi 6. sezona gelmiş bir kalenin 20K Erdem'de kalması, yani şov ya, gerçekten şov. Yani ulan, hiç mi dokundurtmadın kalene? Sen de dokunmamışsın, dokundurtmamışsın. Hiç mi oynamadın oyunu ya? Hiç mi bakmadın oyuna? 20K ne ya? Gözünü seveyim. Bu nedir? Bu arada bu Baguio Junior dediği büyük ihtimal birinin ikinci kalesi. Bir abisi vardır. 364K'da burada. Üzülüyorum böyleleri gördükçe gerçekten. Bunda yine 3,5 milyon varmış. Gece kurduğu yerine Yonca mantıklı değil. Yok yok, yapma. Gece kurdu iyi. Gece kurdu etkili. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayalım lütfen. O kadar izleyicimiz oldu. Bakın şu an bile 25 kişi var. Hani en başından beri daha da fazlaydı. Ama 19 beğeni var. Gerçekten alınıyorum artık. Gerçekten alınıyorum. Yani bir parmak tuşuna basalım ya. 40 niye antipatik? Bütün kaleleri sıfırlıyorlar. Bir de arkadaş deyip yapmam deyip yapıyorlar. Mesela bizim Kanuniye'de sitesi yazmıştı. Yok, vurmam dedi. Sonra bir baktık, adamın kaleyi sıfırlamaya çalışıyorlar. 5 kişi toplanmış başına. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Evet, beğenimiz 21'e çıktı. Basan arkadaşlara teşekkür ediyorum. En azından onu ihmal etmeyelim.
Destekleriniz kıymetli. Bug diye bir şey duymadım Muhammed. Kapanmadan sonra da yanıtlayayım. Bug diye bir şey duymadım öyle. Bug olduğuna dair. Öyle bir duyum almadım. Sadece şunu söyleyeyim. Lagerta kompunda yani Scipio kompunda evet çalışan yüzük çalışmaması oluyor komptan kaynaklı. Ona dikkat edebilirsin. Hepinize başarılar. Kılıcınız keskin olsun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.